Sam Smith isteyen çok vardı. Hadi bakalım ya. Sam Smith'e de bakacağım. Bu birikmişler Tuna. Tuna Han istiyor. Gerçekten bizim canımızı sıkıyor. Sonradan bu nedir? Ne yaptım? Bir saniye. Vay ya. Of be, ne sesti ya. Ya insana yaşama sevinci veriyor arkadaşlar böyle sesler. Hakikaten yaşama sevinci veriyor. Çok güzel bir şey bu ya. Yani iyi şarkıcı dinlemek böyle... Our next guest was here in November and 2 weeks later he was nominated for a record 6 Grammy O kadar mutlu ediyor ki gerçekten. Awards. Evet, şimdi bir falsetto ustasıyla karşı karşıyasınız. Sam Smith. Çok acayip falsetto. I do. Bir tenor renk. İlginç bir renk arkadaşlar. Sanki her an sesi böyle falsettoya gidecek gibi. Sesleri hiç sert kullanmıyor. Son derece bu şekilde konuşur gibi. Yani yumuşak bir renkte. Bakın orta sesleri bile. I do. Tamamen başka bir dünya gerçekten. Falsettoları görüyorsunuz. Bağıra bağıra çok bariz falsettolar hep. İçine hava katarak. Çok acayip değil mi? Resmen şan tekniği gibi, yani daha doğrusu şan dersi gibi. Hani şimdi Sam şöyle yapalım. Bir sesi tam ön pozisyonda parlak net şekilde ver. Bir de falsetto ve içine hava karıştırarak ver. Hadi başla. Çok acayip. Falsetto. Bakın pes seslerde falsetto nasıl yapılır? Onun da örneğidir Sam Smith'in şu yaptığı. Tuttu öne. Ve zaten Sam Smith'in genelde tuttuğu yer biraz nazal bölge tutuyorlar. Çoğu Amerikalı ve İngiliz şarkıcı bu nazal bölgede yaptığı performansları seviyorlar. Biraz da belki yerleşmiş okuma stilinden kaynaklı açıkçası. Her yerde bu kadar sevilmeyebilir. Fakat bu tür bir okumayı seviyorlar ve nazal kullanmayı da seviyorlar. Dizlere çıkarken de kullanıyorlar. Gerçi Sam Smith'in dizlerinde çok falsetto var. Bu sesler hep burunda ya. Yani şimdi ben daha önce Sting'de dedim bir şeyler, ondan sonra bana o kadar kızmışlar ki yani resmen dövecek gibilerdi. Dedim ki Tiz'de kullandığı ses bizim bozacıların tekniğiyle aynı dedim. Ya bu kimi aşağılamak olabilir ki? Bozacılar aşağılık mıdır? Ne kadar salakça düşünüyor bazı insanlar. Gerçekten sinirleniyorum. Çünkü mesela yani boza mesela bu açık ağızla kullanma tekniği aslında çok şarkıda kullanılır. Bu çeşitli etnik şarkıların içinde. Bu teknikler hep birbirine geçmiştir. Sonuçta insan sesi bu yani. Şimdi Sam Smith'in bu kullandıkları da eğer Türkiye'de olsaydı Sam Smith, yani Türk olsaydı ve burada yaşayıp olsaydı iyi bir müezzin olabilirdi. Gerçekten yani şaka değil. Çünkü stil olarak bu kadar nazal kullanma Türkiye'deki karşılığı bu tarz şeylerde, yani dini musikide kullanılıyor bu kadar nazal okuma. Tabii falsetto yok dini musikide ama kullandığı stil sürekli bakın en kalın sesinde bile nazal. This emptiness, this hole that I'm inside, these tears. Havayı görüyorsunuz değil mi? Bu ses tellerinin arasında havayı bariz şekilde size duyuruyor. Tam kapatmıyor. Sürekli bu hava geliyor. Ama bunu kontrollü yapıyor. Yani istediği zaman öbürüne geçip istediği zaman havalı çıkarabiliyor. Arkadaşlar en büyük sorunlardan biri budur. Çoğu arkadaşımız çünkü ya tamamen havalı ses çıkarır, artık normal sesi kalmamıştır. Bir süre sonra ses telleri de hiç kapanmaz artık. Bu şekilde şarkı söyleye ve artık hep böyle bir sesi olur. Bu sesin sonucunda da ses tellerinde bir hastalık vardır. Ses tellerinin kapanmama hastalığı. Fakat Sam Smith ikisini de bilinçli kontrolle güzel bir şekilde kontrol ediyor. Bakın. Tabii son derece etkileyici bir sesi var. Yani son derece güzel bir ses rengi var. Çok böyle duru bir okuyuşu var. Sanki hiç diyaframını kullanmıyor ama değil mi? Hiç sanki bastırmıyor seslere, bakın. Hiç sanki nefesi yokmuş gibi. Değişik bir stil.
Geldi işte. Bakın nefesi ilk kullanmaya başladığı yerde tiz bir notta nasıl sesin hacimlendiğini görün. Bu iyi bir diyafram kullanım örneği. Bakın. Ve ses sol diyez. Yani burada kullandığı pozisyon tam olarak kafa bölgesine bir anda geçiş. Zaten hani tenorların tam geçki bölgeleri. Diline bakın. Nasıl böyle ağzın içine yerleşmiş değil mi? Kalkmış ve böyle sıkışmış halde değil. Gayet rahat bir şekilde ağız içinde hava çok rahat bir şekilde dışarı çıkabiliyor. Siz de kendinize şarkı söylerken bakabilirsiniz aynada dilinizin pozisyonuna. Öyle usta kullanıyor ki tam sesle falsetto arasında devamlı gezip gidiyor. Bakın şu geçtiği ilk bölge. İşte bu ay ilk seste tamamen göğüs sesiyle tize çıktı yani tam bir kafa sesiydi. Yani bu Batılıların deyişi mix voice dedikleri şey buydu. Bakın falsetto geliyor. 3 tane falsetto. Bir anda falsetto geliyor. Falsetto. Falsetto bunlar. Çok usta kullanıyor. Yani tam olarak siz kafa sesiyle falsettoyu bile anlayamayacak hale getiriyorsunuz. Çünkü ikisini böyle öyle güzel geçiyor ki gerçekten hepsinin içinde hepsinden oluşmaya başlıyor. Usta kapalı ağzı. Kapalı ağzı C not. Bunlar göğüs sesi, işte kafa. Sol diyezden almış. Tam geçki yerleri yani tenorların geçiş pozisyonları bunlar. Tam U pozisyonu, en tiz pozisyonu geçiş yerlerinde. Ya, acayip kullanıyor yani bir tam ses geliyor, bir falsetto, bir tam ses, bir falsetto. Hangisinin hangisi olduğunu karıştırıyorsunuz. Bakın. Evet, tamamen göğüs sesiydi. Ama kullandığı teknikler çok güzel. Gerçekten çok çok başarılı bir diyafram kullanışı. Ne kadar temiz şarkı söylüyor değil mi? Yani hiç böyle bir aşırılık yok, abartı yok, tertemiz. Bunlar onun neredeyse pes notaları biliyor musunuz arkadaşlar? Çok acayip değil mi? Falsetto'nun sertleşmesine bakın. Bakın. Yani bu kadar. Falsetto'dan tam sese geçişe bakın, izleyin. Falsetto başlıyor, tam sese geçiyor, izleyin. Ama hep nazalda, yani nazala alarak alıyor. Hafif de gırtlağını da sıkarak bu arka bölgeyi tam düşürdü bazı seslerde. Yani çok iyi bir şarkıcı gerçekten. Hani nereye baksanız işi o kadar bilerek yapıyor ki her şey nasıl böyle güzel krokilendirilmiş. Gırtlağına düşeceği yerler, pes bölgeler, falsettolar, tam sesler, tıkır 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 makine gibi çalışıyor her şey ve sonucunda da ses çok sağlıklı bir okumaya bürünüyor. Gerçekten sağlıklı, yani Sam Smith çok uzun saatler performans verebilecek bir sese sahip hakikaten. Ve tekniğe sahip. Bir göğüste, bir kafada. Bir göğüste, bir falsettoda. Falsetto. Falsetto. Göğüs. Falsetto. Ve şimdi kafa sesinde. Bak daha. Ağız açıkları zaten usta şarkıcıların hepsinde aynı. Geçti biraz. Bunların hepsini sıkarak almış tabii ki.
öyle bir ses kullanıyor ki falsetto ile tam kafa sesi arasında yani. Hani birine tam bir şey diyemiyorsunuz ama yani ses etleniyor sonuçta. Next to you. Ama son derece temiz kullanıyor gördüğünüz gibi yani. Çok temiz gerçekten. Farklı bir şarkıcı. Yani bütün literatürdeki bildiğimiz şarkıcıların dışında bir okuma stiline sahip. Tam bir tenor renk ve gerçekten orijinal tizlerini kullanışındaki o yumuşaklık. Ne zaman falsetto, ne zaman kafa sesindesin, ne yapıyorsun, nereye geçtin takip etmek çok güç. Son derece bu nedenle etkileyici bir yorum var gerçekten. Yani bunları bir yere kadar planlı yapabilirsiniz. Bir yerden sonra tamamen yani kalpten gelen okuma stili olduğunu düşünüyorum. Böyle.